Great Blonde Ants, Büyük Sarı Karıncalar Kolonisi. Birçok açıdan talihsiz bir koloni. İlk olarak deney tüplerinin içindeydiler. Sıcak ve güvenli yuvaları vardı. Sonrasında birçok koloniyi etkileyen elin bir kaza yaşandı ve deney tüpleri kırıldı. Ancak bu olay onlar için bir son olmadı. Bir süre, maalesef planladığımdan daha uzun bir süre, geçici kamplarında mülteci hayatı yaşadılar. Artık zamanı geldi. Great Blonde Ants kolonisi uzun zamandır güzel bir yuvayı hak ediyordu. İşte Sanctus'ların Strafford'dan kaleleri. Beyaz Kale. Daha önce Fedule Pallidula için kullandığım Strafford parçasını kullandım. Bu parça bir Formicarium ve Outworld içinde barındıran kompakt bir yuva. İlk olarak kraliçenin ve diğer işçilerin kalacağı küçük oda belirlenmeliydi. Bu tercihi koloninin sayısını da göz önünde bulundurarak en küçük odacıktan yana kullandım. Karanlık sağlanmalıydı çünkü geçici kaplarında da kırmızı asetatın içindeydiler ve aydınlığı sevmiyorlar. Bu yüzden odacığa kırmızı asetattan bir tavan yaptım. Bu tavanı sabitlemek için de 2 tane kürdan kullandım. Sağdaki kürdan straforu parçalayıp biraz eğildi ama sorun değil, hala sağlam bir şekilde tutuyor. Strafor suyu geçirmeyen bir yapıya sahiptir. Bu da Formicarium'da bir nem sorunu yaratıyor. Geçici olarak kaldıkları kap da nemsizdi ve bir sorun olmamıştı. Ancak yine de kaldıkları yeri daha nemli hale getirmek için bazı yöntemler düşünüyorum. Eğer sizin de aklınıza gelen bir yöntem varsa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. En büyük alanı beslenme alanı olarak düşündüm. Geniş olmasından dolayı izlemesi en rahat alan. Diğer alanları görmek için yukarıdan bakmak gerekiyor. Bu büyük alansa daha kolay izlenebiliyor. 2 tane havuz oluşturdum. Biri şekerli, diğeri ise normal su için. Böylece istedikleri zaman suya ve şekere ulaşabilecekler. Bu beslenme odasının duvarında bir çatlak vardı. Bu çatlak tehlikeliydi çünkü içine girebilecekleri kadar büyüktü ve çatlağı kazıp dışarı çıkma olasılıkları da vardı. Kapatmak için erimiş mumu çatlağın üzerine dikkatlice döktüm ve bekledim. Böylece duvar daha sağlam oldu. Ve kolonilerin olmazsa olmazları olan bayrak. Bu beyaz kalenin ortasına koloninin bayrağını diktim. Böylece bu kale resmen onların oldu. Kanalımızın logosu da kaleye çok yakışmadı mı? Strafor beyaz olmasından dolayı birçok dekora çok yatkın. Şimdilik neredeyse en sade haliyle duruyor. Bu kaleyi gün geçtikçe daha güzel bir hale getirebiliriz dekorlarla. Aklınızda bir fikir oluştuysa lütfen yorumlarda belirtin ki Beyaz Kaleyi beraberce güzelleştirelim. Koloninin yumurtalarını bu küçük ve karanlık odaya nasıl taşıdığını merak ediyorsanız Instagram hesabımıza göz atmalısınız. Instagram TV'ye bu transferin 3 dakikalık görüntüsünü bıraktık. Ayrıca söz verdiğimiz gibi 100 aboneye özel çekilişi 2 hafta içinde yapmayı planlıyoruz. Instagram hesabımızı takipte kalın. Sorularınız ve fikirleriniz için bize yorumlardan veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz.